8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Programda sıradaki konuğumuz Doktor Nedim Ardıç. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Mehmet Bey, teşekkür ederiz. Saç ekiminden konuşacağız bugün. Daha doğrusu bugünkü konuşma içerisinde hatalara çok değineceğiz. En baştan kökleri toplama aşamasındaki hatalardan başlayarak gidelim isterseniz. Aslında saç ekimindeki yapılan görünürde olan en sık rastlanan ikinci hatadan birisidir. Hatta sosyal medyada ya da internette ulaşan reklamlara, tanıtımlara baktığınızda herkes maksimum graft yapacağını ya da 5000 plus yapacağını, böyle garip, saçma sapan bir takım tanıtım amaçlı yapılan çalışmalar var. Çünkü siz bir insanın cildini görmeden, onun donör sahasını görmeden, onun açık olan alanını görmeden, siz onun fizik muayenesini yapmadan, siz onun bir takım tetkiklerini yapmadan neye göre söylüyorsunuz ki 5000 tane ihtiyacı var, 5000 graft ihtiyacı var? Belki onun donör sahasında o kadar saçı yoktur ya da o kadar ihtiyacı yoktur. O yüzden günümüzde yapılan en büyük hatalardan birisi saçların toplanması aşamasında yapılan hastalar. Ki ben bunu yaşıyorum. Hasta bana geliyor. Hastanın 2000 grafte ihtiyacı var. Hocam diyor ben 5000 graft istiyorum diyor. Niye diyorum? Diyor ki bana öyle söylediler. Birincisi hastanın 5000 graftlik bir ihtiyacı yok. İkincisi toplayacak 5000 graft donör sahasında saç yok. İşte günümüzde yapılan en büyük hata bu toplarken saçları gelişi güzel, böyle hiçbir hesaplama yapmadan saçma sapan çok sayıda kök toplandığı zaman çok ciddi ensede açıklıklar yaşamaktayız. Hatta bununla alakalı bugün pazartesi ve salı günü yurt dışından İsviçre'den gelen bana bir hasta oldu. Daha önce 5 kere ameliyat olmuş. Çok gariptir. Saç ekimi için. Evet. 2 tane foot operasyonu geçirmiş. Yani cerrahi sistemle yapılan operasyon. Onlar başarılı olmuş. Ama belli bir zaman sonra hafif aşağı dökülmeye başlamış. Demiş bir de fuye çıkmış, fuye yaptırayım demiş. 3 kere de fuye operasyonu yapılmış. Bize bunlar tamamen Türkiye'de yapıldı. Ve ondan sonra hastamızın bu donör sahasında inanılmaz bir açıklık oldu. Yani sokakta giderken bile dönüp bakacağınız şekilde bir açıklık var. Çünkü bir çok sayıda graft toplanmış. İkincisi yanık gibi dokular gelişmiş. O yüzden çok benim için o çok prototip oldu. Onu şöyle açıklayalım. Ne gibi hatalar yapılmış olabilir? Şimdi toplarken her santimetre karede belli bir sayının üstünde olan saçları almalıyız. Yani şöyle düşünün. Birinin saçına baktığınızda normal diyorsunuz, kel diyorsunuz ya da seyrek söylüyorsunuz. Evet. Bunu söylerken aslında gördüğünüz ya da gözünüzün algıladığı bir şeyi söylüyorsunuz. Yani çünkü bizim gözümüzün bir algılama limiti var. 1 santimetre karelik bir alanda yaklaşık olarak 50 tane kök kalana kadar bizim gözümüz saçı normal görür. Yalnız bu Türk toplumu için geçerli bir şey. Yani siyah saçlı, ortadan biraz daha kalın telli insanlar için söylüyoruz. Tabii saç rengi açıldıkça santimetre karedeki kalması gereken saç miktarı artıyor. İnceldikçe sayı daha da artıyor. Örneğin ince saçlı birisine 70 tane bırakmak lazım. Ama kıvırcık saçlı, siyah telli birisine 30 tane dahi bırakarsanız yetebilir. İşte bu göz algılama limitinden daha fazla alırsanız o saçları toplarken başka bir yeri düzeltirken topladığınız alanı bozuyorsunuz ve orayı seyretmiş oluyorsunuz. Öncelikle yapılan hatalardan birisi bu. Çok fazla sayıda saç yapmak için o bölgeyi bozuluyor. İkinci sebebi özellikle bu çok fazla sayıda kök çıkarmaya çalışan insanlar mikromotor diye bir aletle çıkartıyorlar ve onlar sürekli onu çalıştırıyorlar. Aslında o kadar ilginç ki onu çalıştırdığında bir düşük devirle çalıştıracaksın. İki belli aralıklarla onu dinlendireceksin. Çünkü o ısındığında dokuda yanık da yapıyor. O dediğiniz görüntüsü, yanık görüntüsü Yanık görüntüsü dediğiniz. olur, Kanal evet. açma mı deniliyor hocam Hayır, buna? saçları sökerken o kullandığımız aparatın ısınmasına bağlı ya da yüksek devirle kullanılmasına bağlı yanık gibi bir takım izler yapıyor ensemizde. O zaman da siz ne kadar iyi çalışırsanız çalışın, o bölgeye çok zarar veriyorsunuz. Artı çıkartırken bir tane çıkartıyorsunuz, o çıkarttığınızın da sağlıklı olmadığı belli değil. Artı orada var olan saç kökünü de öldürebiliyorsunuz. Üçüncüsü, saçları toplarken işte hastaların hekimlere ilk sorması gereken soru aslında bu olmalı. Ki bunu sormasından anlıyor. Birini soruyorsa bu hasta bu işlemi biliyor diye biz anlarız. Kaç milimetrelik trapanla saç kökünü söktüğümüz. Günümüzde 0.5, 0.6, 0.7, 1.5'e kadar kalıntıda trapanlar var. Mesela ben ilk başladığım yılda bunu itiraf da ediyorum. 2003 yılında ilk saç ekimi fuye yaptığımızda yeni çıkmıştı.
1.5 milimetrelik uçlarla çıkarmaya başladık. Çünkü onu çıkarmak için bir el hafızası lazım. Cerrahi hafıza lazım. O yaptıkça gelişiyor. İşte ondan sonra 1.1'e, 1'e, 0.8, 0.7, 0.6, 0.5'e kadar düştük. İşte o uç kalınlaştıkça ensede yaptığımız o skar izi artıyor. Yani siz dışarıda gezdiğinizde ensesinde böyle garip garip izi olan insanlar görüyorsunuz. Aslında onlar hatalı yapılan saç ekimleri. Yani o çıkarma sırasında yapılan hatalardan kaynaklanıyor. Evet. Hocam saç ekiminde başarısızlıktan bahsedince hep ekim yerindeki sıkıntılar akla gelirdi. Evet. Şimdi çok yeni bir şey söylediniz. Donör saha ile ilgili sıkıntılar Evet, da ne kadar ön planda olduğunu şimdi ben fark ediyorum Hatta mesela. şöyle bir şey, pazartesi gelen hasta, İsviçre'den gelen hasta o kadar ilginç ki yani bir görseniz şaşırırsınız. Ekim alanı da iyi değil ama donör saha çok kötü olmuş. Onu düzeltmek için sakalın altından aldık, kulak üstlerini doldurduk. Tabii yetmedi, bayağı bir greft lazım. Göğsünü boşalttık, orta tarafı doldurduk. Yani 2 günlük bir ameliyatla ancak hastanın saçını toplayabildik. Peki hocam operasyon sonrasında dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? Şimdi operasyon sırasında dikkat edilmesi gereken en önemli şey bir defa hekimle çok iyi koordine olmak lazım. Hani operasyondaki başarı kadar, operasyonda sizin alacağınız en efektif sonuç kadar da hastanın operasyondan sonraki dikkat etmesi de çok çok önemli. Yani siz örneğin saçını ektiniz, eve gitti kaşıdı mesela. O söktüğü saçlar hepsi gider. Veyahut da gitti, hekimden sonra bir enfeksiyon kaptırdı. Çok ciddi komplikasyonlar var. O yüzden hastanın yapacağı tek şey hekimle hiçbir şekilde iletişimini koparmayacak. Mümkünse ilk yıkamayı hekimin kendisine yaptıracak. Ayrıca ilk hafta içinde eğer ki aynı şehirde yaşıyorsa en az 2 sefer kontrole gidecek ve yaşanabilecek bütün olaylar konusunda hekimle iletişim halinde olacak. Zaten operasyonla karar veren hastaya operasyondan önce karar verdik, randevu verdiğimizde operasyonun seyri konusunda hastaya bilgilendirme formu veriyoruz. Ki bu verilmesi lazım, yasal olarak da verilmesi lazım. Yani sadece onam formu yetmiyor. Hasta gelmeden 12 saat önce onam formunu alıyoruz. Biz prensip olarak ben öyle yapıyorum. Hasta benimle görüşmeye geldiğinde gününü alsa bile, diyelim ki 1 ay sonra gün verdik, mutlaka bilgilendirme formu veriyorum. Hatta hasta bana her geldiğinde, yani operasyona geldiğinde bir gün önce onam formu verirken onu okuyup okumadığını soruyorum. Ve tekrar bilgilendiriyorum. Bunun yanında operasyon lokal anesteziyle yapıldığı için yaklaşık 6-7 saat, bazen 8-9 saat sürebiliyor operasyon. Hastayla konuşacak bir şey lazım. İşte ameliyat sırasında hastaya post-op döneminde nereye uyuyacağını, nereye dikkat edeceğini çok ayrıntılı olarak anlatıyoruz. İşte o dönemde hasta bizi dinleyecek ve bizim ne diyorsak ona birebir uyması lazım. Eğer ki operasyondan sonra önerilere uymazsa siz ne kadar iyi cerrahi yaparsanız yapın, sonuçlar hiç iyi olmayacak. Sonuçta canlı bir doku alıyorsunuz. Yine canlı tutması lazım onu. Tamamen Yani- baştan sona aynı doktorun dediğini yapması Şimdi lazım. şöyle, operasyondan sonra 2 tane metot var aslında. Ya donör sahayı herkes kapatıyor ama ekim transplant yaptığımız, nakil yaptığımız sahayı genelde açık bırakılır. İşte en büyük komplikasyonlar o açık kalmaktan kaynaklanıyor. Ben prensip olarak kafanın tamamını sarmaktan yanayım. Çünkü en kritik zaman ilk 24-48 saat. Düşünün ki hastanın operasyonunu yaptınız. Çünkü hastanede yatmasına gerek yok, evine gidiyor. Evine gittiğinde gece yatarken elini atıp oraya bir enfeksiyon bulaştırır. Yapabilir. Ya da evde var olan birisinin öksürmesine bağlı oradan bir bakteri kapabilir. O nedenle ben operasyondan sonra ilk 24-48 saat o alanın kapatılmasını istiyoruz. 24-48 saat sonra ekilen greftler artık vaskülize olmaya başlıyor ve o greftler tutuyor. Ondan sonra tutunmakla alakalı bir sorun yaşamıyoruz kaşımadığınız müddetçe. Türkiye'de çok popüler oldu. Evet. Yani çok duyuyoruz. Yani bu sosyal medyadan çok görüyoruz, internette, televizyonda çok duyuyoruz haberlerini. Ayrıca sağlık turizminin de önemli bir parçası olmaya başladı diye düşünüyorum. Neden böyle? Neden Türkiye'de çok popüler oldu? Aslında bu çok iyi bir şey değil. Öncelikle bunu söyleyeyim. Çok popüler olması, çok fazla yapılması daha önce başka ülkelerin, Tayvan'ın mesela yaşadığı bir takım olumsuzlukları biz bugün Türkiye'de yaşamaya başladık. Evet, Türkiye'de 2012'ye kadar çok başarılı, çok güzel operasyonlar vardı. Yani biz aslında bugün bu saç ekimi pazarında dünya lideri olmamızın sebebi bugünden kaynaklanmıyor. 2012 yılına kadar, 2013 yılına kadar Türkiye'de yapılan o başarılı operasyonlardır aslında bunun en önemli nedeni. Sebebi de şu, bir defa yaşadığımız coğrafyada kirlilik oranı çok fazla. Artı Türkiye'de saç ekimine ilgi inanılmaz derece 1995 yılından 2005 yılına kadar hekimler arasında inanılmaz bir talep vardı ve çok yoğun sayıda hekim
bu saç ekimi sektörüne yöneldi ve çok fazla sayıda vaka yaptı. Türkiye'deki bir de emeğin ucuz olması, yani hastanın hekime ulaşmasının kolay olması ve aldığı hizmetin biraz daha ucuz olması bizim çok sayıda vaka yapmamıza sebep oldu ve bu şekilde ellerimiz gelişti. İşte bu yaptığımız güzel vakalar yurt dışından fark edilince insanlar Türkiye'ye gelmeye başladı. Ama işin en kötü tarafı arz ve talep dengesi. Sonuçta Türkiye'deki hekimlerin yapabileceği saç ekimi sınırlı. O rakamı geçtikten sonra artık ne oluyor? Bu iş ehil olmayan, bu işte ehliyet ve liyakat sahibi olmayan bir takım insanlar tarafından saç ekilmeye başlanıyor. Bu çok tehlikeli ve çok kötü sonuçlar doğurmaya başladı. Örneğin siz ortopedistsiniz. Evet, bu çok güzel bir kimlik. Sizin kimlik ne? Sağlık turizminde ürünsünüz siz. Yani dışarıdan baktığında insanlar Türkiye'nin için geliyorlar, ürün için, doktor için geliyorlar. Çünkü Avrupa'dan bize bir bakış var. Türk hekimi dünyadaki en iyi hekimlerden birisi olarak görülüyor ve inanılmaz bir güven var. Yani yurt dışından Türkiye'ye gelen her birey, Türkiye'ye geldiğinde onu bir hekimin ameliyat edeceğini düşünür. Ortopedi de böyledir, plastik cerrahi de böyledir. Ama ne yazık ki saç ekiminde işte böyle değil. Saç ekiminde yurt dışına gelen insanlar onların hekim olarak, hekimin ameliyat edeceğini düşünüyorlar. Ve o şartla, o kararla, o amaçla buraya geliyorlar. Burada onları bir hekimin ameliyat etmeyeceğini hayal dahi etmiyorlar. Çünkü onların kayıtlarında öyle bir şey yok. İşte geliyorlar burada internetten, sosyal medyadan bir takım reklamlara verip hekim olmayan, ehil olmayan bir takım insanlar o hastayı karşılıyorlar ve işin acı tarafı kendilerini hekim olarak tanıtıyorlar. Böyle bir garip bir ucube bir durum var. Ve bu hastaları ameliyat ediyorlar ve saçma sapan, işte anlattığım o İsviçre'deki hasta gibi saçma sapan şeyler ortaya çıkıyor. Ve bu sayede Türk hekimi kimliği kirleniyor. Aslında sadece saç ekimi pazarını kaybetmeyeceğiz. Biz sağlık turizmini kaybedeceğiz bu yüzden. Çünkü insanlar Türkiye'ye geldiğinde onları bir hekim harici bir insanın ameliyat edeceğini düşünürlerse, onların kayıtlarına o girerse hiçbir şey için, bir ortopedik operasyon için, bir plastik cerrahi operasyonu için ya da bir opozitif cerrahisi için asla ve asla Türkiye'ye gelmeyecektir. Ve biz bu pazarı çok acıdır, çok acı bir gerçektir. Korkuyorum ki saç ekimi yüzünden kaybedeceğiz. İvedilikle Sağlık Bakanlığı'nın bu konuda ben önlem alacağını düşünüyorum. Çünkü çok kötü gidiyoruz bu anlamda. Çok güzel sohbet oldu. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun hocam, Sayın ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Bugün 8'de Sağlık'ta programımızın konuğu sevgili doktor hocam Nedim Ardıç'tı. Saç ekimini, yapılan hataları, hatta sağlık turizmindeki etkisini bile konuştuk. Bu güzel sohbet için tekrar teşekkür ediyorum. Programımız kaldığı yerden devam ediyor.